Burası Philadelphia'nın Kensington mahallesi. Bir zamanlar dünyanın atölyesi olarak anılan bu bölge, bugün Amerika'nın doğu yakasındaki en büyük açık hava uyuşturucu pazarına dönüşmüş durumda. Her gün yüzlerce insan burada, farkında olarak ya da olmayarak ölümle iç içe yaşıyor. Kensington Bulvarı boyunca yürüdüğünüzde distopik bir film sahnesindeymişsiniz gibi hissedersiniz. Ayakta uyuyan bedenler, kontrolsüzce sallanan insanlar, terk edilmiş binaların gölgesinde çöken hayatlar. Ama bu bir film değil. Bu, tarihin en ölümcül uyuşturucu karışımlarından biri olan Trank'in Amerika'da yarattığı karanlık gerçek. Trank, fentanille ksilazinin öldürücü karışımına verilen sokak adı. Fentanil, zaten morfinden 50 kat daha güçlü sentetik bir opioid. Ama karteller ve uyuşturucu çeteleri bununla yetinmedi. Ksilazin adı verilen bir hayvan sakinleştiricisiyle karıştırmaya başladılar. Sonuç, insanlık tarihinin gördüğü en korkunç uyuşturucu felaketi. Philadelphia'daki sokak fentanilinin %90'ından fazlasında ksilazin bulunuyor. Bu madde, veterinerlikte atları sakinleştirmek için kullanılıyor. İnsanlar üzerindeki etkisi ise dehşet verici. Derin bir sedasyon yaratıyor, solunum sistemini baskılıyor ve en korkuncu, ciltte nekroza yol açıyor. Ksilazin, hücreleri doğrudan öldürüyor ve kan damarlarını daraltıyor. Sonuç olarak kullanıcıların vücutlarında siyah ve sarı ölü dokuyla dolu derin yaralar oluşuyor. Bu yaralar aylar, hatta yıllar boyunca iyileşmiyor. Bazı kullanıcılar vücutlarının yarısını kaplayan açık yaraları sırtlarında taşıyor. Kensington'daki sokak klinikleri her gün yüzlerce bu tür yarayla boğuşuyor. Hemşire Rachel McFadden, 2019'dan önce çoğunlukla basit enfeksiyonları tedavi ettiklerini söylüyor. Ama o yıl her şey değişti. Hastalar tüneller gibi derine inen, ölü dokuyla dolu yaralarla gelmeye başladı. Kensington'un sokaklarında acımasız bir gerçeklik var. İnsanlar kaldırımlarda çökmüş halde, bazıları açıkça enjeksiyon yapıyor, bazıları yaraların kaşıntısıyla boğuşuyor. McPherson Meydanı'ndaki kütüphanede, kütüphaneciler banklarda bayılan insanlara Narcan uygulayarak hayat kurtarmaya çalışıyor. 2023 yılında Philadelphia, 1315 aşırı doz ölümü kaydetti. Bunların %83'ünde fentanil vardı. Ama sorun sadece ölüm sayısı değil. Yaşayanların çektiği acı belki de ölenlerden bile daha trajik. Sanki bu yeterli değilmiş gibi 2024'te yeni bir tehdit ortaya çıktı. Medetomidin. Ksilazinden bile güçlü başka bir hayvan sakinleştirici. Nisan ve Mayıs aylarında bu maddenin sebep olduğu toplu aşırı dozlar Philadelphia'yı sarstı. 3-4 günlük sürede 160 hastaneye yatış gerçekleşti. Araştırmacılar, Haziran 2024'te toplanan örneklerin %25'inde medetomidin tespit etti. Kasım'a gelindiğinde bu oran %55'e yükseldi. Dahası, örneklerdeki medetomidin miktarı çoğu zaman fentanilden bile fazlaydı. Ve bir tehdit daha var, BTMPS. Plastik üretiminde kullanılan endüstriyel bir kimyasal. Bu madde de şimdi Kensington'ın uyuşturucu karışımlarında bulunuyor. Kimse uzun vadeli etkilerini bilmiyor. Trank'in yarattığı bağımlılık ve yoksunluk belirtileri geçmişte görülenlerden çok daha şiddetli. Hastalar, acı verici yoksunluk belirtilerinden kaçmak için tedavileri tamamlamadan hastanelerden kaçıyor. Doktorlar, bu yeni karmaşık bağımlılığı tedavi etmek için yeni protokoller geliştirmek zorunda kalıyor. Yaraların tedavisi de ayrı bir meydan okuma. Sokakta yaşayan insanlar yaralarını düzenli olarak temizletip sardıramıyor. Geleneksel sağlık kurumları ise aktif bağımlılık sorunu yaşayan hastalara hizmet vermek için uygun değil. Çoğu klinik katı randevu ve ayıklık politikaları uyguluyor. Hastanelerse fentanil ve ksilazin bağımlılığı olan hastalara yetersiz ağrı ve yoksunluk yönetimi sunuyor. Kensington'da düşük eşikli yara bakım klinikleri hayat kurtarıyor. Zarar azaltma ilkesiyle çalışan bu klinikler insanlara ayıklık şartı koşmadan yardım ediyor. Yaralar, ölü dokunun uzaklaştırılması, antimikrobiyeller ve antibiyotikler ve düzenli bakımla tedavi ediliyor. Ama süreç uzun ve acı verici. Kensington'ın çöküşü sadece bir mahalle trajedisi değil. Bu tüm Amerika'nın yüzleşmesi gereken bir krizin sembolü. Bir zamanlar tekstil fabrikaları ve canlı caddeleriyle müreffeh olan bu mahalle, ekonomik çöküş, sistemik ırkçılık ve ihmal sonucu bugünkü haline geldi. Yerel halk artık bağımlılardan korkmaya başlamış durumda. Açık parmaklı ayakkabıyla dışarı çıkamadıklarını söylüyorlar.
Ama aynı zamanda acımasızlaşan bir toplum var. İnsanlar artık acı çekenlere karşı duyarsızlaşmış. Ve bir de trank turizmi var. TikTok ve YouTube içerik üreticileri Kensington'a gelip bağımlıların acısını çekiyor, milyonlarca izlenme alıyor. YouTube'daki en çok izlenen 100 video toplamda 300 milyondan fazla görüntülenme almış. İnsanlar Kensington zombileri araması yaparak bu içerikleri buluyor. Bazı içerik üreticileri para kazanmak için bunu yaptıklarını açıkça itiraf ediyor. Bu, insanlık dramının metalaştırılmasının en acı örneklerinden biri. Philadelphia'nın ilk siyah kadın belediye başkanı Cheryl Parker, göreve geldiğinde Kensington'ı temizleme sözü verdi. 2024 Mayıs'ında büyük bir operasyonla sokak kampları temizlendi, polis bölgeyi kapattı. Sosyal hizmet ekipleri insanlara tedavi ve barınma yardımı sunmaya çalıştı. Ama eleştirmenler bunun sorunu çözmediğini, sadece taşıdığını söylüyor. Kartellerin ve çetelerin deneysel kimyasallarla oyun oynamasını engellemek için yasama çalışmaları yapılıyor. Ama uzmanlar yasa dışı uyuşturucu piyasasına müdahalenin kartelleri daha kolay bulunabilen ve potansiyel olarak daha zararlı maddeleri kullanmaya teşvik ettiğini söylüyor. Bazı politika analistleri kolluk kuvvetlerine daha fazla kaynak aktarmak yerine bağımlılarına tıbbi tedavi bulmalarına yardımcı olmaya odaklanılması gerektiğini savunuyor. Zarar azaltma hareketi bir dönem çözüm olarak sunuldu. Ama şimdi bu hareket de tehdit altında. Güvenli enjeksiyon merkezleri yasaklandı, bazı zarar azaltma örgütleri bölgeden çıkarılmaya çalışılıyor. 2023 yılında Amerika'da 107.543 uyuşturucu aşırı doz ölümü gerçekleşti. Ölümler bir önceki yıla göre %3 azaldı ama bu hala korkunç bir rakam. Ve rakamlar sadece hikayenin bir kısmını anlatıyor. Yaşayanların acısı, parçalanan aileler, çöken topluluklar sayılara sığmıyor. Kensington, dünyaya bir uyarı olarak duruyor. Meksika'dan Almanya'ya, Endonezya'dan Çin'e, insanlar bu görüntüleri izliyor ve kendi ülkelerinin geleceğinde benzer bir kaderi görüyor. Bu sadece bir Amerikan sorunu değil. Sentetik uyuşturucu krizi küresel bir pandemi. Sorular çoğalıyor. Devletler bu krize nasıl yanıt verecek? Yasa dışı piyasa düzenleme yoluyla kontrol edilebilir mi, yoksa sadece daha tehlikeli maddelerin ortaya çıkmasına mı yol açar? Zarar azaltma mı, yoksa sıfır tolerans mı? Tedavi mi, cezalandırma mı? Cevaplar kolay değil. Ama bir şey kesin. Kensington'ın sokaklarında yaşanan dram, insanlığın ortak bir başarısızlığının sonucu. Ekonomik eşitsizlik, sosyal ihmal, kar hırsı ve duyarsızlık bu trajedinin temelinde yatıyor. Ve her gün Kensington Bulvarı'nda yeni bir insan bu karanlığa sürükleniyor. Yaralar derinleşiyor, ölümler artıyor, acı katlanıyor. Bu Amerika'nın zombileri, gözümüzün önünde kaybolan hayatlar. Görmezden gelinen bir çöküşün sessiz kanıtları. Kensington sadece bir mahalle değil, yanlış politikaların, bağımlılığın ve çaresizliğin birleştiği bir uyarı işareti. Bu hikaye yalnızca Amerika'ya ait değil. Eğer ders alınmazsa bu görüntüler bir gün başka sokaklarda, başka şehirlerde de karşımıza çıkabilir.